Hepinize merhabalar, Belgeselist kanalındasınız. Ben Mustafa Emirhan Demir. Bugün Kız Kulesi'nin tarihi ve mitolojisi hakkında çok güzel bir belgesel yapacağız. Aynı zamanda insanlara da bu kule hakkında neler düşündüklerini soracağız. Güzel bir röportaj serimiz de olacak. Hazırsanız videoya geçebiliriz. İstanbul Boğazı'nın ortasında yalın bir kayanın üzerinde yükselen bir kule. Tarih boyunca birçok efsane ve hikayeye konu olmuş İstanbul'un simgelerinden biri. Kız Kulesi. İlk olarak M.Ö. 5. yüzyılda inşa edildiği düşünülen Kız Kulesi, günümüze kadar ayakta kalmayı başarmış İstanbul'un en eski yapıtlarından biri. Kule, İstanbul Boğazı'nın ortasında Üsküdar'ın Salacak sahilinin kıyısında yer alıyor. Kız Kulesi günümüzde müze olarak ziyarete açık. Kule, İstanbul'un eşsiz manzarasını seyretmek için de en popüler yerlerden birisi. Bu belgesel bu eşsiz yapıyı daha yakından tanımanıza yardımcı olacak. Kız Kulesi'nin tarihi ve tarih boyunca gördüğü tüm onarımlar. Kız Kulesi uzun tarihi boyunca pek çok kere kapsamlı onarımdan geçmiş ve sık sık da tamirat görmüştür. Bulunduğu konum dolayısıyla hava koşulları ve deniz kuleyi yıpratmakta, sürekli olarak bakıma ihtiyaç duymaktadır. Bunun yanında naif yapısı nedeniyle de İstanbul'un geçirdiği depremlerde arşiv kayıtlarında da hasarlı yapılar arasında sıralanmaktadır. Bu bağlamda onarımlarının İstanbul'un depremleri ile yakından ilgisi olduğu tespit edilmiştir. Gelin şimdi Kız Kulesi'nin biraz da tarihine bakalım. M.Ö. 5. yüzyılda Kız Kulesi'nin bulunduğu noktada bir gümrük kulesi inşa edilmiştir. Bu kulenin amacı Karadeniz'den gelen gemileri denetlemek, aynı zamanda onlardan vergi almaktır. 1143-1180 12. yüzyılda Doğu Roma İmparatoru 1. Manuel Komnenos tarafından adacıkta bir savunma kulesi inşa ettirilmiştir. Bu kule ile Sarayburnu'nda Mangana Manastırı'nın yanında bulunan bir kule arasında bir zincir gerilerek gemilerin boğaza giriş çıkışı kontrol altına alınmıştır. 1453 İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet buraya yeni bir kale inşa ettirmiştir. Aynı zamanda kaleye de bir nöbetçi ekibi kurdurmuştur. Bu andan itibaren yatsı namazından sonra ve seher vakitlerinde kulede mehter marşı çalmaya başlamıştır. Bayramlarda ve padişahlar tahta çıktıklarında sahil saraylarını ziyaret etmeleri durumunda Kız Kulesi'nden top atışı yapılması bir gelenek haline gelmiştir. 1509 yılında meydana gelen ve Küçük Kıyamet olarak anılan depremde İstanbul'daki pek çok yapı gibi Kız Kulesi de büyük hasar görmüş, kulenin onarımı Yavuz Sultan Selim döneminde gerçekleştirilmiştir. 1660-1730 Ahşap Kule'nin kuzey bölümüne Sultan 3. Ahmet'in sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından Karadeniz ve Marmara'dan gelen gemilere geceleri yollarını göstermesi için fener konulmuştur. Bu tarihten itibaren kule artık bir kale değil, bir deniz feneri olarak hizmet vermeye başlamıştır. 1690 depremi sonrasında depremden etkilenen Kız Kulesi'nde tamir ve onarım da yapılmıştır. 1721-1731 1721 yılında fener inşa edilmiştir. 1729 yılında fenerdeki yağ kandilinin rüzgar etkisiyle etrafı tutuşturmasından dolayı çıkan yangın ile iç kısmı tamamen ahşap olan kule yanmıştır. 1725 yılında şehrin baş mimarı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından kapsamlı bir onarımdan geçirilmiştir. Bu onarım sonrası kule, kurşun kubbeli ve fener bölümü de kagir ve camlı olarak restore edilmiştir. 1731 yılında kulenin feneri ile top mazgalları ve diğer yerleri yeniden onarımdan geçmiştir. 1764-1766 Hassa baş mimarı Mehmet Tahir Ağa tarafından hazırlanan keşifte ise kulenin dışında yer alan küfeki döşemelerinin onarımı, avluda yer alan ve üzeri açık olan 7 topun üzerine bir sundurma yapılması, dizdar ve nöbetçi odaları üzerindeki kiremitlerin aktarılması ile buradaki kayrak taşından döşemenin yenilenmesi belirtilmiştir. 1766 Büyük İstanbul depremi sonucu Kız Kulesi'nin tahribata uğraması ve hassa baş mimarı Mehmet Tahir Ağa tarafından onarımı yapılmıştır. 1830-1837
1830-1831 yılları arasında kolera salgınının şehre yayılmaması için karantina hastanesine dönüştürülmüştür. 1836-1837 yılları arasında ise 20-30 bin kişinin öldüğü veba salgını sırasında hastaların bir kısmı burada kurulan hastanede tecrit edilmiş, karantina ile salgının yayılması önlenmiştir. 1847 yılında Trabzon'da zuhur eden kolera illeti münasebetiyle yolcular ve hastalar Kız Kulesi'nde karantinaya alınmıştır. 1832 yılına geldiğimizde Kız Kulesi'nin Osmanlı dönemindeki son büyük onarımı 2. Mahmut döneminde yapılmıştır. Kulenin bugünkü şeklini veren 1832-33 yılındaki tadilat sonrasında ünlü hattat Rakım'ın yazısı ile Kız Kulesi'nin kapısının üzerindeki mermere Sultan II. Mahmut'un tuğrasını taşıyan bir kitabe yerleştirilmiştir. 1857 yılına geldiğimizde Fenerler İdaresi'nden devredilen kuleye Fransız şirket tekrar fener ilave etmiştir. 1926 İstanbul Liman İdaresi'ne geçtiğinde fener işlevinin yanı sıra gaz deposu olarak da kullanılmıştır. 1920-1932 kulenin fenerinde otomatik ışık sistemine geçilmiştir. 1932 yılında İstanbul Liman İdaresi'ne geçen Kız Kulesi'nde basit onarımların dışında havai hattının denizaltı ve toprak altı kabloları yenilenmiştir. 1944 İkinci Dünya Savaşı döneminde Kız Kulesi'nde yenileme çalışması yapılmıştır. Kulenin çürüyen ahşap kısımları tamir edilmiştir. Bazı bölümleri yıkılarak betonarmeye çevrilmiştir. 1943'te yeniden büyük bir onarım geçiren kulenin çevresine büyük kayalar yerleştirilerek denize kayması önlenmiştir. Kulenin oturduğu kayanın etrafındaki rıhtımdaki ambar ve gaz depoları kaldırılmıştır. Yapının dış duvarları korunarak içi betonarme olarak yenilenmiştir. 1965 yılına geldiğimizde binadaki sarnıç yapılan tadilatlar sırasında üzeri beton dökülerek kapatılmıştır. 1959 Kız Kulesi bir müddet radar istasyonu olarak kullanılmıştır. Deniz taşımacılığı, seyri sefer emniyeti için kulede akşamları ışık yakılmış, sisli havalarda da sis düdüğü çalınmıştır. Ayrıca harem ve liman kılavuzluk istasyonlarının görüş mesafesi kısa olduğu için 1983 yılına kadar Boğaz'dan geçen bütün gemileri 24 saat bildirme ve kontrol görevi denizcilik işletmelerinin 2 memuru tarafından yapılmıştır. 1964 yılına geldiğimizde Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı gözetleme ve radar istasyonu olarak kullanılmıştır. 1983-1992 1983 yılından itibaren Türkiye Deniz ve Liman İşletmeciliğine devredilmiştir. İlerleyen süreçte siyanür deposu olarak da kullanılan yapı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 1992 yılında aldığı karar sonrası siyanürler Tuzla'daki bir depoya taşınmıştır. 1992 yılı Mayıs ayında kule şairler tarafından bir dönem kullanılmış ve şiir cumhuriyeti olarak ilan edilmiştir. 99 ve 2000 yılları 1944 yılı onarımı ile yapılan tüm ilaveler sökülmüştür. Bu söküm sonrasında yapının yıllarca kapalı kalmış mimari özelliklerinin bir kısmı açığa çıkarılmıştır. 99 Marmara depremi sebebiyle kule çelik kuşakla güçlendirilmiş, duvar üzerindeki çatlaklar için enjeksiyon ve dikiş uygulaması yapılmıştır. Tüm ada zemini betonarme kiriş ve radye temel sistemiyle güçlendirilmiş, dendanların üzeri kapatılarak çatı oluşturulmuştur. 1994 yılında kule Ulaştırma Bakanlığı'ndan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na devredilmiştir. 1995 ve 2000 yıllarına geldiğimizde kapsamlı restorasyon sürecinin ardından kule özel bir tesise kiralanmıştır. Bu kiralamanın amacı ise turistik geziler içindir. Gelin şimdi de kuleye tüm tarihi boyunca hangi adlar takıldığına bir bakalım. Antik dönemde Damalis ve Archla yani Küçük Kale ismi. 15. yüzyıl Buondelmonte'nin haritasında Arjona Kulesi. 17. yüzyılda Grelot'un çiziminde Tour de Londres yani Londra Kulesi. 18. yüzyılda Kuleyi Duhter ve Üsküdar grubunda Vaki Kuleyi Bahir. Üsküdar yakınındaki Deniz Kulesi ismi. Türkiye'nin dışında Leanders Tower ya da Maidens Tower. Türkiye'de Boğaz'ın incisi Kız Kulesi. Gelin şimdi bu özel kule hakkındaki bazı efsanelere göz atalım. Kralın Kızı. Kule ile ilgili anlatılan efsanelerden en bilineni kral ve kızının hikayesidir. Bir falcı tarafından kızının yılan sokması nedeniyle öleceği hakkında uyarılan kral, boğazın ortasına bir kule inşa ettirir ve kızını koruyabilmek amacıyla buraya yerleştirir.
Kral kızına belirli zamanlarda sepet içerisine belirli yiyecekler gönderir. Ve bir gün meyve sepetinin içerisine giren yılan, kralın kızını zehirleyerek ölmesine sebep olur. Battal Gazi. Kule ile ilgili anlatılan efsanelerden en bilineni kral ve kızının hikayesidir. Diğer bir efsane ise Battal Gazi hakkındadır. Şehrin karşısına konuşlanan Battal Gazi'yi gören Bizans tekfuru telaşlanır ve hazineleriyle kızını bu kuleye saklar. Fakat kuleyi ele geçiren Battal Gazi hem hazineleri hem de prensesi alır ve atıyla Üsküdar'ı aşarak yoluna devam eder. Atı alan Üsküdar'ı geçti deyiminin kaynağının bu olay olduğu rivayet edilmektedir. Leandros. Kız Kulesi ile ilgili ilk efsane Ovidius tarafından kaydedilmiştir. Efsaneye göre Çanakkale Boğazı'nın batı yakasında Sestos'taki Afrodit mabedinde rahibe olan Hero Abidus'ta yaşayan Leandros'a aşık olur. Leandros her gece yüzerek Hero'yu görmeye Sestos'a geçer. Bir gün fırtına çıkınca kuledeki fenerin ışığı söner ve yolunu kaybeder ve boğularak can verir. Ertesi gün kıyıdaki cansız bedenini gören Hero da kendini suya atarak intihar eder. Normalde Çanakkale'de geçen bu efsane 18. yüzyılda Avrupalı seyyahlar tarafından dönemin antikite modasına uygun olarak ün kazanan Boğaz içindeki Kız Kulesi'ne uyarlanmışlardır ve kule Tour de Leandre veya Leandre Tower olarak adlandırılmaya başlamıştır. Kız Kulesi Boğaz'da yalnız, naif ama büyüleyiciliğiyle İstanbul'un tam kalbinde yer alan bir inci tanesi kadar zarif. Galata Kulesi ise İstanbul'u tam tepeden izleyen heybetli bir yapı. Kız Kulesi yalnız biçimde Boğaz'da süzülürken Galata Kulesi çıkar karşısına heybetli ve büyüleyici duruşuyla. İki kule İstanbul'un huzurunda birbirine aşık olur ama kavuşamaz. Çünkü İstanbul Boğazı kavuşmaları için aralarında bir engeldir. İmkansız aşk karşısında günden güne eriyen Kız Kulesi'ne Galata Kulesi mektuplar, şiirler yazar. Bir gün Ahmet Çelebi çıkıverir Galata Kulesi'nin tepesine. Amacı oradan Üsküdar'a uçmaktır. Çelebi Galata Kulesi'nin ısrarlarına dayanamaz ve yüzyıllardır biriktirdiği mektupları da yanına alıp uçmaya karar verir. Ancak Salacak sahiline yaklaşırken rüzgarın etkisiyle dağılır. Yine de dalgalar mektupları Kız Kulesi'ne ulaştırır. O vakit Kız Kulesi Galata Kulesi'nin ona ne kadar aşık olduğunu anlamıştır. Aşklarının karşılıklı olduğunu anlar, daha da güzelleşirler. Kavuşmaları imkansız olsa da yüzyıllardır karşılıklı bakışarak yaşarlar aşklarını. Nesilden nesle aktarılan bu efsane aşk İstanbul'un güzelliğine büyüleyici hava getirmiş, şimdi ise hikayelerindeki kadar renkli fenerleriyle dile gelip Morse alfabesiyle birbirlerine seni seviyorum diyebilmişlerdir. Gelin şimdi hep birlikte biraz da halkın nabzını tutalım ve onlara Kız Kulesi hakkında neler düşündüklerini soralım. Merhaba Semih. Merhaba. Bugün Semih'le birlikteyiz. Ondan biraz Kız Kulesi hakkında yorum alacağım. Görüşün nedir Semih? Yeni restorasyon süreci bitti. Nasıl buldun kuleyi şu anda? İç restoranı güzel. Yani çok loş değil. İçi bakım olarak güzel yani. Eskisinden nazaran güzel. Ama tek şeyi yukarıda restoran vardı. Yani iç kısmında. O güzeldi eskisinde. Buradaki üst katında çok hafif de böyle dar. Güzel ama yine. Evet, Semih'e katılıyorum bu konuda. Eskiden restoran vardı yukarıda. Aynen. Değil mi? Ama şeyi güzel. Biraz geniş oturma yerleri de var. Bayağı güzel yapmışlar yani. Şu an iyi. Teşekkürler Semih yorumun Teşekkürler, için. sağ olun. Görüşmek üzere. Merhabalar öncelikle. Merhaba. İsminiz nedir? Ben Burak. Burak, memnun oldum tanıştığıma. Ben de Emirhan. Kız Kulesi hakkında genel görüşün nedir? Restorasyon süreci yeni bitti. Nasıl buluyorsun? Ya Kız Kulesi öyle eskiden bayağı güzeldi ve hani insanlar böyle izlemeye falan geliyordu ama restorasyondan sonra şu an hiçbir güzelliği kalmadı gibi hissediyorum. Evet. Yani eski güzel bir yapıyı böyle sadece beton yığınına çevirdiler gibi diyebilirim yani. Tabii bu da kendi yorum. Tabii ki, Herkes benim saygı yorum. duyuyoruz her şeye. Onun haricinde Kurtlar Vadisi dizisini izledin mi? Ya izlemedim ama sahnelerini biliyorum. Sahneleri bilirsin. Zaten o yüzden. Polat Ali sahnesini bilirsin muhtemelen. Evet. Oradan da bir ünü var Kız Kulesi'nin. Aynen. Başka bir yorumun var mı Kız Kulesi hakkında? Ya işte eskiden sırf Kurtlar Vadisi için arkadaşlarımla falan buraya geldiğim oldu. Ha, Yani ne burada güzel. oturduğumuz falan Evet. ama şu an mesela öyle bir şey yok tabii. Anladım. Evet, Hiç gittin kalmadı. mi peki Kız Kulesi'ne? Yok şu an gördüm işte müze kartla falan gidiliyormuş. Şu an Anladım. bir düşündüm ama Anladım. şu an değil. Bir ara gideceğim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Merhabalar öncelikle. İsminiz nedir? Merhaba, ismim Mehmet. Tamam, Mehmet'le birlikteyiz bugün. Ben de Emirhan. Evet. Kız Kulesi hakkında genel görüşün nedir? Restorasyon süreci yeni bitti. Evet. Genel olarak ne düşünüyorsun hakkında?
Genel olarak iyi oldu. Güzel yaptılar. Önceden daha güzel, daha iyi tarihi yansıtıyor artık. Evet, kesinlikle İyi katılıyorum. oldu. Bir de şu Kız Kulesi'nin karşı çalışması da bitse daha iyi olur. Buradan belediyeye seslenmek istiyorum. Evet, Yani güzel olur. şurayı yapmak çok mu zor? Bir yapsana şurayı. Kız Kulesi yapıldı ama sen buraya açmıyorsun. Ne anlamı kaldı ki? Güzel, çok güzel bir yere değindin. Yani- Katılıyorum sana. Çok zor ya. Kız Kulesi'ni oturup izleyebileceğin güzel yer yok. Değil mi? Orada eskiden banklar vardı, çay içiyordu insanlar. Çok güzeldi. Ama şimdi yok işte. Belediyenin hizmeti eksik ya. Evet, peki hiç gittin mi Kız Kulesi'ne? Gittim. Çok güzel olmuş. İyi yapmışlar. Devletimiz güzel yapmış Kız Kulesi. Tamamdır, teşekkür ederim yorum Rica için. ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Merhabalar, hoş geldiniz kanalımıza. Merhaba, İsminiz hoş nedir? bulduk. Merve. Memnun olduk. Ben de memnun oldum. Kız Kulesi hakkında genel görüşünüzü alabiliriz. Tabii eskiden restoran vardı içerisinde. Sanırım şimdi kaldırmışlar. Evet, Bence bu kötü bir şey. kesinlikle. Onun dışında Dışını nasıl buldunuz eskiye nazaran? dışı güzel. Dışında çok bir değişiklik göremedim gibi. Evet, hiç gittiniz mi peki ziyarete? Öncesinde gitmiştim. Hı hı. Şu an gitmedim. Anladım, yeni haline gitmediniz yani Evet, hiç. daha gitmedim. Anladım. Ama o şekilde duymadım. Restoranın kaldırması kötü bir şey Tabii, bence. kesinlikle. Daha öncesinde beğenmiştim çünkü. Evet. Teşekkür ederiz Ben röportaj için. teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek Sağ üzere. olun. Sağ olun. Merhaba, hoş geldiniz öncelikle Hoş kanalımıza. bulduk. İsminiz nedir? Yusuf. Tamam, memnun oldum. Ben de. Sizden Kız Kulesi hakkında ufak bir bilgi alacağım. Nasıl buldunuz? Restorasyon süreci yeni bitti. Nasıl gördünüz? Ama Anlatırsanız öncelikle memnun şöyle olurum. söyleyeyim. Tam Ankara'dan geldik, ayağımızı attık. Siz denk geldiniz. Ne güzel. Biz de Kız Kulesi'ni görmek için zaten ilk buraya geldik. Evet, anladım. Çok Gördüğümüz güzel. kadarıyla da gayet güzel ve şık gözüküyor. Tıpkı dizilerdeki, filmlerdeki Aynen gibi. öyle, kesinlikle öyle. Kurtlar Vadisi izlediniz mi peki? İzledik. Orada miyiz? aynen öyle. Polat Elif'ten bilirsiniz, aşinasınızdır Aynen, zaten. aynen. Aşıkların Kulesi olarak. Değil mi? Kesinlikle. Evet, ben Teşekkür iyi ediyorum. buldum. Hı. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Memnun oldum. Kız Kulesi belgeselinin sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.